Değerli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aracımızın şanzıman takozunu değiştireceğiz. Şanzıman takozu nasıl değiştirilir? Bu adımları tek tek beraber birlikte inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmak ise çok kolay. Hemen videonun sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki ve daha sonraki videolarıma ilk haberdar olmak istiyorsanız da bildirimlerinizi açmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar şu an aracın altındayız. Şu görmüş olduğunuz takoz, şanzımanın takozu. Şu kısımlarda çatlaklar oluşmuş. Yani belki yine beni idare edebilir ama ben bunu istemiyorum. Bunun için yenisiyle değiştireceğim. Sanıyorum orijinal takozu, yani aracımız 2009 model, yaklaşık 12 yıllık. Yani değiştirirsek daha iyi olur. Tabi değiştirmeden önce arkadaşlar ben kanalın altında, kanal var araç kanalın üzerinde, şu şekilde şu şekilde takozu almanız gerekiyor, şanzımanı, ki şey yapmasın, biz oradan söktüğümüzde aşağıya düşmesini engellemek amaçlı böyle bir takozu alıyoruz. Şimdi söküm işlemine geçeceğiz. Söküm işlemi de çok basit. Şurada görmüş olduğunuz iki tane somun civata ile şuradaki civatayı sökmemiz yeterli olacak, somunla civatayı. Böylelikle aracın şanzıman takozunu boşa çıkartacağız ve kendi takozumuzu takarak işlemi tamamlayacağız. Şimdi ben söküm işlemine geçiyorum. Arkadaşlar, şimdi şanzıman takozunu sökerken şöyle bir aksilikle karşılaştım. Şu civata buradan çektiğinizde bu uzun. Şu mesafeyi kurtarmıyor ve burada egzozun separatörüne takılıyor. Bu sebepten dolayı da çıkmıyor. Bunu buradan alabilmek için şuradaki takoz bağlantı sacını sökmek gerekiyor. Bu bilgiyi de sizle paylaşmak istedim. Yalnız bu vidada normalde çok standart bir vida değil. 18 yıldız anahtarla sökülüyor. 18 anahtarla anca sökebiliyoruz. Bu parçayla birlikte takozumuzu şimdi aşağı alabileceğiz. Değerli arkadaşlarım, sevgili takipçiler, şu an şanzıman takozlarımızı söktük. Şu eski takozumuz. Görmüş olduğunuz üzere içinde çatlaklar bulunuyor. Bu tarafta da aynı şekilde. Hatta bu çatlak şu iç taraftan karşıya doğru gidiyor. Yani bu takozun aslında ömrü neredeyse tükenmiş. %90'ını tüketmiş. Ve ne olurdu eğer hani bunu fark etmeyip değiştirmeseydik? Büyük ihtimalle bu kauçuk tamamen şu metalden ayrılacaktı ve sadece şu içeride şaseye bağlı olan kısım oynamaya başlayacaktı ve ben gaza bastığımda araba giderken pat küt pat küt vurma sesleri duyacaktık. Şimdilik yenisiyle değiştireceğiz ve düzeleceğini, yani daha iyi olacağını göreceğiz. Bu da yeni, sıfır. Gördüğünüz üzere herhangi bir çatlak, deformasyon yok ki olması gereken de bu şekilde. Çünkü sarsıntıları
şu kauçukların absorbe ederek içeriye fazla sarsıntı vermemesi gerekmekte. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan söküm işleminin tersi şekilde montaj işlemine geçeceğim. Size de detaylarını aktaracağım. Değerli arkadaşlar, şimdi fark ettim. Satıcı bana hani bu orijinaliydi abi falan dedi ama farklı bir marka demiştim size videomuzun başında. Şimdi orijinaliyle karşılaştırıyorum. Aslına bakarsanız birebir aynı. Hani amblemleri şurada görmüş olduğunuz Lancia amblemi. Burada da var Lancia olarak. Ya çok iyi imitasyon ya da gerçekten artık üreticisi o global marka olmuş olabilir. Çünkü otomotiv firmaları artık yan sanayi yani fason çalışan firmalara bu tür parçalarını ürettirerek kendi amblemini vurduruyor. Kauçuğun iç malzemesine kadar aynı kodla üretilmiş. Gördüğünüz gibi A236. Burada da A236. Yani sanıyorum orijinal parça. İçim bir nebze olsun daha rahatladı. Şimdi montajı tekrardan başlayalım. Yeni takozumuzun arka kısmındaki cıvatalarını boşluğunu aldık şu an. Sıkmadık. Şu söktüğümüzdeki o saç parçayı da şu an yerine cıvatalayacağız. Son olarak şuradaki somunumuz kaldı. Bu somunu da yerine taktığımızda tüm cıvatalarını sıkarak işlemimizi tamamlayacağız. Daha sonra da kirikodan boşa çıkartacağız. Şimdi sıkım işlemine geçeceğim. Tüm cıvataları sıkarak takozdan indireceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, montajı tamamladım. Vidalarını da iyice sıkıştırdım. Takozumuzun, şanzıman takozumuzun gayet sağlam duruyor. Benim anlatacaklarım şanzıman takozunun değişimiyle alakalı bu kadar. Beni dinlediğiniz için sabırla teşekkür ediyorum. Videolarımın devamı ve daha önceki çektiğim videolarıma da ulaşabilmeniz için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da çan resmine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve böylelikle yüklediğim videoya ilk siz ulaşıyor olacaksınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.